Antarktika 60 derece güney enlemi altında bulunan kara, deniz ve buzul parçalarını ifade eden bir bölge. Dünyanın en soğuk, en kuru ve en rüzgarlı 5. büyük kıtası. Üzerinde yaşayan bir yerli halkı yok ve hiçbir ülkenin yönetimi altında da değil. 1959'da kıtayı barış ve bilim için koruyan Antarktika Anlaşması imzalandı ve dünyanın %10'unu tüm insanlığın çıkarları için kullanılmak üzere bir kenara ayırdı. İlk imzalayan ülkeler Amerika, İngiltere ve Rusya gibi büyük devletler. Şu an 53 ülke tarafı anlaşmada, 29 danışman, 24 gözlemci ülke var. Kararlarda söz sahibi olmak için danışman ülke olmak gerek, Türkiye gözlemci statüsünde. Peki Antarktika'da araştırma yapmak neden önemli ve kıta küresel ısınmada nasıl bir rol oynuyor? Kısaca açıklayalım. Antarktika'da karasal yüzey bazı yerlerde neredeyse 4 kilometre kalınlığa sahip buzlarla kaplı ve kıyı şeridinde yalnızca küçük kayalık alanlar mevcut. Son 50 yılda kıtada ortalama yaz sıcaklıkları 3 derece arttı. Bu çevresindeki Güney Okyanusu'nun da ısınması demek. Isınan bu su buzların altından ilerleyerek buzullar altındaki suyu da ısıtıyor. Bu da erimenin artmasına ve buzulların parçalanmasına sebep oluyor. Küresel ısınma dediğimizde Antarktika en hızlı ısınan bölge. Yüzey altında birçok gölün varlığının öğrenilmesi endişeyi biraz daha artırmış gibi. Su yüzeyinde buzlar karadan daha hızlı hareket edebiliyor. Bu da parçalanmayı ve erimeyi daha da artırıyor. Sıcaklıkların artmasıyla yüzeyde çoğalan algler Antarktika'nın yüzey yansıtıcılığını azaltıp direkt güneş ışınlarına maruz kalmasına sebep oluyor. Bu da daha fazla erime ve buzul kaybı demek. Erimenin bu kadar yoğun olması okyanus akıntılarının değişmesine ve ardından küresel bir iklim değişikliğine yol açacak kadar ciddi. Antarktika okyanus yüzey sıcaklığının artması sadece kıtayı etkilemiyor. Tüm Atlantik, Pasifik ve Hint okyanusundaki hava akımını değiştirebilecek kadar güçlü. Tüm okyanuslardan daha hızlı ısınıyor. Bu sıcaklık artışı etkisiyle eriyen buzulların 2100 yılına kadar deniz seviyesini yarım ile 1 metre arasında yükseltebileceği tahmin ediliyor. Antarktika'daki tüm buz tabakaları erise, küresel deniz suyu seviyesini 56 metre artırabilecek kapasiteye sahip. Öncelikle deniz suyu seviyesinin yükselmesi küresel anlamda 150 milyon insanı etkileyecek. Bu küresel bir göç dalgalanması demek. Yükselen deniz suyu seviyesine ek olarak yapılan tahminler daha endişe verici. Eriyen su dünyanın okyanus sirkülasyonunu yavaşlatarak rüzgarları değiştirecek ve bu tüm yarımküredeki iklimi geri dönülmez olarak etkileyebilir. Gördüğümüz tüm aşırı hava olayları artmaya ve gezegeni etkilemeye devam edecek. Paris İklim Anlaşması, karbon emisyonlarının düşürülmesi için ülkeleri işbirliğine davet eden bir anlaşma. Sera gazı salınımını kontrol altına alarak sıcaklıkların sanayi devri öncesi döneme dönmesi için çeşitli çözümler üretmeye ve destek vermeye çalışan, uluslararası bağlayıcılığı olan bu anlaşma ile ülkeler karbon salınımlarını düşürse bile Antarktika'daki erime 2100 yılına kadar devam edecek. Yani önlenemez sona doğru hızla ilerliyoruz. Bir diğer konu buzullarda saklı tatlı su miktarı. Buzullar gezegenimizdeki tatlı su kaynaklarının %70'ini barındırıyor. Bu kaynak gelecekteki küresel bir su krizinin güvencesi olarak görülüyor. Fakat bu su ısınan hava ve okyanus sebebiyle tehlike altında. Hiç kimse gelecekte tüm buz tabakalarının eriyeceğini iddia etmiyor. Ama 4 kilometre buz içinde kilitli duran su bize geçmiş iklim kaydını verebilir. Buz içindeki hava boşlukları atmosferik gazların bir kaydı gibi. Geçmiş iklim değişiklikleri kaydı ile eş oranda önemli olan üst atmosfer kayıtları da bu buz içinde saklı. Antarktika üzerindeki ozon tabakasının incelmesi de önemli ölçüde gezegenimiz üzerindeki hava olaylarını etkiliyor çünkü. Ozon büyük miktarlarda ultraviyole ışınlarını emme özelliğine sahip ve atmosferimizin üst tabakası olan stratosferimizi bir katman halinde sarıyor. Fakat Antarktika üzerindeki ozon tabakasının incelmesi kıta etrafında güçlü rüzgarlar oluşmasına, ekvator bölgesi ile daha ılıman bazı bölgelerde olağanüstü hava olaylarının olmasına sebep oluyor.
ve komplo teorilerinin odağındaki madencilik. Antarktika'nın platin, altın ve gümüş de dahil olmak üzere zengin maden kaynaklarına sahip olduğu düşünülüyor. Bazı kömür yatakları bulunsa da potansiyel olarak ne kadar rezerv olduğu veya diğer madenlerin neler olduğu hakkında bir bilgi mevcut değil. Ayrıca Antarktika'nın kıta sahanlığında büyük petrol ve doğalgaz yatakları olduğu düşünülse de şu an için herhangi bir çalışma yapılmıyor. Yine de bu rezervlere tüm insanlık göz dikmiş durumda. 1998'de Antarktika Anlaşması'na madencilik yapma yasağı eklendi ama bu süre 2048'de sona erecek. Şu an sadece bilimsel araştırma için yapılan sınırlı bir çalışma var. 2048'den sonra ne olacağı ise belli değil. Antarktika hakkında internette birçok komplo teorisi var. Antarktika'nın kayıp Atlantis olduğu, Nazilerin orada gizli üsler yaptığı, devasa piramitlerin var olduğu gibi bir sürü komplo teorisinin odağında kıta. Bu kıtaya gitmek yasak değil ve bir vizeye de ihtiyacınız yok. Tüm bunları merak ediyorsanız ve yeterince paranız varsa rahatça gidip kendi araştırmanızı yapabilirsiniz. Fakat bozulmamış doğasından dolayı yerli hayvan ve bitki türlerinin kıtadan çıkarılması yasak. Aynı şekilde dışarıdan herhangi bir şey de sokamıyorsunuz. Tesislerin atıkları bile özel olarak gemilerle çıkarılıyor kıtadan. Yani izinsiz ne bir taş alabilir ne de bir taş bırakabilirsiniz. En çok bu komplo teorileri ilgimizi çekse de Antarktika küresel iklim değişikliği için çok ama çok önemli bir bölge. Antarktika'nın iklim değişikliğine vereceği tepkiler hem yaşayanları hem de önümüzdeki tüm nesilleri etkileyecek. Gelecekte daha sıcak bir dünyada oynayacağı rol henüz belli değil. Gelecek nesilleri korumak ve gezegenimizin geleceği hakkında en iyi kararları alabilmek için burayı daha iyi anlamak gerekiyor. Aşırı ısının %70 ve karbondioksitin %40'ını emdiği göz önüne alınırsa, bu el değmemiş toprakların dünya için komplo teorilerinden veya madenlerden çok daha önemli olduğu kesin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.